Herkese merhabalar. Ekran Rehberi'nin yeni bir derinlemesine inceleme yayınına hoş geldiniz. Bugün Türkiye sinema tarihinin belki de en büyük ters köşelerinden birini, en büyük trajedilerinden birini konuşacağız. Yani bana sorsan aklıma ilk olarak siyah beyaza yanlış boyanmış bir sandal ve fanatik bir futbol taraftarı gelir. Kesinlikle ya. Kemal Sunal dediğimizde aslında hepimizin beklentisi farklı oluyor. Aynen öyle. Hepimiz Kemal Sunal denildiğinde o efsanevi gülüşü, işte Tatlı Dillim veya Salako gibi filmlerdeki o saf komediyi hatırlarız. Yani beklentimiz her zaman bizi kahkahalara boğması, o ince toplumsal mesajı mizahın arkasına falan saklamasıdır. Ama bugün hani o komedi maskesini takmış, izleyiciyi resmen hazırlıksız yakalayıp hüngür hüngür ağlatan bir şaheseri konuşacağız. 1986 yapımı Garip filmi. Ya o film var ya, gerçekten Yeşilçam'ın psikolojik sınırlarını zorlayan bir eserdir. Yani sadece bir komedi filmi demek bu yapıma inanılmaz büyük bir haksızlık olur. Çok doğru. İnsanlar sinema salonuna hani Kemal Sunal'a gülmek için giriyor ama Karşılarında yoksulluğun, sınıf çatışmasının ve ebeveynliğin ne demek olduğuna dair inanılmaz ağır bir yüzleşme buluyorlar. En saf komediden en keskin melodrama o kadar pürüzsüz bir geçiş var ki, gülerken bir anda boğazının düğümlendiğini fark ediyorsun izlerken. işte tam da bu yüzden filmin sadece ne anlattığına değil, bunu nasıl anlattığına odaklanmak istiyorum bugün. Filmin o ikonik açılış sahnesi tam bir illüzyon mesela. Hikaye bizi koyu Beşiktaşlı Kemal'in hasta derecede Galatasaraylı arkadaşı Kazım abisinin kayığını boyamasıyla karşılıyor. Kazım abi de özellikle tembihlemiş hani sarı kırmızı olacak unutma diye. Evet evet. Kemal ise elinde fırça, dilinde o meşhur Mavi Mavi türküsüyle dalıp gitmiş falan. Bir bakıyor ki kayık baştan aşağı siyah beyaz olmuş. Ya o anki o tüh kayıkta Beşiktaş oldu, neyse o da Beşiktaşlı olur belki diyerek türküyü bir anda beyaz beyaz bembeyaz bu ne güzel Beşiktaş diye marşa çevirmesi inanılmaz komik. Görünürde harika bir slapstick komedi yani. Ta ki o kayıya o bebek bırakılana kadar. Aynen öyle. Bir anda işin rengi değişiyor. Oradaki zıtlık çok bilinçli bir tercih bence. Yönetmen insanı en savunmasız anında yakalamak istiyor. O siyah beyaz kayık bir anda toplumun en karanlık gerçeklerinden birinin sokağa atılan bir bebeğin mekanı oluveriyor. Çok acı bir durum. Bebek zengin iş insanı Naci Akman'ın sekreteriyle yaşadığı o yasak aşkın meyvesi hani. Evet, kadın bebeği bırakırken istediğinizi yaptım diyor falan. Sınıf farkının, gücün ve ahlaki çürümenin tam ortasına düşüyoruz bir anda o sahnede. Ya tam bu noktada sana şunu sormak istiyorum. Kemal bebeği bulduğunda hüngür hüngür ağlayan o çocuğu susturmak için önce sen Galatasaraylısın onlar ağlar diyor. Bebek susmayınca sen Beşiktaşlısın diye bağırıyor ve bebek anında susuyor. Kemal de eh be kara kartalım diye gururlanıyor falan. Ya o sahne çok efsanedir. Ben bu sahneyi eskiden sadece komik bir taraftar şakası sanırdım. Ama şimdi düşününce, yani insanın kucağına bir anda kimsesiz bir bebek bırakılıyor, hayatının en şok edici anı aslında. Ve adamın başvurduğu ilk savunma mekanizması taraftarlık oluyor. Bu sence bir kaçış mı o an için? Kesinlikle bir sığınak, o dönem Türkiye'sinin kentleşme sancıları içinde. Aidiyet duygusunu tamamen kaybetmiş. Tutunacak hiçbir dalı olmayan bir adamın elindeki tek kimlik kartı bu çünkü. Beşiktaşlı olmak. Hı hı, çok mantıklı. Bebek Kemal'in o izole dünyasına giren devasa bir kaos aslına bakarsan ve insan kaotik bir durumla karşılaştığında bildiği en güvenli kavrama sarılır. Ama asıl trajedi bebeğin bu aidiyete olan o devasa ihtiyacı. Bebek susuyor çünkü ona bir etiket, bir aitlik veriliyor orada. Doğru, yani bir yere ait olma hissi. Aynen. Bu hikayenin temel çatışmasının tohumu aslında. Bizi bir yere ait kılan şey nedir sorusunu soruyor film bize. Aidiyet demişken Kemal'in ilk içgüdüsünün bu kaostan kaçmak olması çok insani değil mi? Bebeği başından savmak için girdiği o maraton aslında o dönemin kurumlarının ve toplumunun ne kadar işlevsizleştiğinin bir haritası gibi resmen. Kesinlikle öyle. Sadece o dönemin değil, genel olarak modern toplumun savunmasız olana karşı ördüğü o soğuk duvarları görüyoruz o sahnelerde. Önce bebeği bırakan kadına koşuyor, bunun anaya ihtiyacı var diyor, kadın umursamıyor reddediyor. Sonra kuytu bir yere bırakayım diyor, 2 tane izbandut gibi adam dikilip engelliyor, hatırlarsın. Evet, evet. Sonra gidip gizlice bir kadının bebek arabasına koymaya çalışıyordu. Aynen.
Kadın da fark edip geri tutuşturuyor elimi. İşin bürokrasi tarafı daha da vahim yani. Öksüzler yurdu bile bebeği kabul etmiyor. En çarpıcı ve absürt olanıysa yolda 13 çocuğu olan bir adama denk gelmesi falan. 13 uğursuz, bu da olsun 14, iyi gelir diyerek bebeği adamın eline tutuşturuyor. Bebeği bebek arabasına geri bırakıyor. Yani düşünebiliyor musun? Koca bir şehir, milyonlarca insan var ve bir avuçluk bebeğe yer bulamıyorlar. Çünkü o bebek herkesin görmezden gelmek istediği bir sorumluluğun ete kemiğe bürünmüş hali. Yeni evlilerin, işte kurumların, o kalabalık ailelerin o bebeği reddetmesi toplumun vicdani felcinin bir göstergesi resmen. Herkes topu başkasına atıyor yani. Aynen öyle. Kemal o bebeği ıssız bir yere bırakıp ben kendime zor bakıyorum sana nasıl bakayım derken aslında çok rasyonel ve acı bir gerçeği dile getiriyor orada. Evet. Ama o rasyonalite arkasını dönüp giderken bebeğe yaklaşan bir köpeği gördüğü an paramparça oluyor. O an efsanedir ya. O saniye bütün o mantıklı gerekçeler, parasızlık, yoksulluk falan hepsi buharlaşıp uçuyor. Koşup köpeği kovaladığı ve bebeği bağrına bastığı o an Bence filmin kalbi tam olarak orada atmaya başlıyor işte. kesinlikle atsa atamadığı, satsa satamadığı o kimsesiz ruhla kendi kimsesizliğini birleştiriyor adam. Ve bu birleşme ezber bozucu bir ebeveynlik modelini doğuruyor aslında. Kemal'in eve bebeği getirmesiyle başlayan süreç, biyolojik kodların ne kadar anlamsızlaşabileceğinin en güzel kanıtı bence. Biliyorsun bebeği eve getirdiğinde karşısına efsanevi ev sahibi Şaheser Hanım çıkıyor. Sevil Üstekin oynuyor hani. Ya orada araya girmeden edemeyeceğim. Dinleyicilerimiz hemen o detayı hatırlayacaktır eminim. Sevil Üstekin tam 10 yıl önce 1976'da Kapıcılar Kralı'nda Kemal Sunal'ın eşi Hacer rolündeydi. Aa evet, çok doğru. Burada ise 10 yıl sonra despot ev sahibi olarak karşına çıkıyor. Çok tatlı bir tesadüf bence. Harika bir detay gerçekten. O otoriter figür bu "bebek aç" diye haykırdığında Kemal'in çaresizliğinin ne kadar derin olduğunu görüyoruz orada. Çaresizlikten öte korkunç bir cehalet var ortada ya. Kadın bu bebek aç diyor, Kemal'in sunduğu menü, dolapta kuru fasulye var ısıtayım. Ya evet, insan inanamıyor izlerken. Kadın deliriyor tabii. Bu sefer lahmacun vereyim. Olmadı Adana 1,5 diyor. En son sulu bir şey lazım lafına. Dolapta çorba olacaktı falan diye cevap veriyor. Şimdi biz buna gülüyoruz ederken ama ben bazen bu sahneyi izlerken resmen ürperiyorum. Adam yeni doğmuş bebeğe lahmacun yedirmeye kalkıyor yani. Bu komedinin altında yatan bilgisizlik sence de çok korkutucu değil mi? Elbette korkutucu. Çünkü yoksulluk sadece maddi bir yoksulluk değildir. Aynı zamanda bilgiye, kültüre, yaşam pratiğine dair de devasa bir yoksunluktur. Kemal hayatı boyunca sadece kendi hayatta kalmasına odaklanmış, bir canlının nasıl besleneceği hakkında en ufak bir fikri yok adamın. Haklısın, hiç düşünmemiş daha önce. Ama asıl mucize bu cehaletin içinde kalmayı reddetmesi. Şaheser Hanım'ın yönlendirmesiyle gidip hemen süt alıyor. Daha da önemlisi ne yapıyor biliyor musun? Kitap alıyor değil mi? Aynen öyle. Gidip kitap alıyor, mama nasıl verilir, altı nasıl temizlenir, pişik nasıl tedavi edilir falan. Bütün bunları okuyup ezberliyor, biyolojik bir bağın ötesine geçip emekle öğrenerek bir baba inşa ediyor resmen kendinden. Manava yardım ederken yanında, balon satarken Fatoş Kemal'in sırtında, günler ayları, aylar yılları kovalıyor falan. Fatoş 6 yaşına geliyor ve işin ironisine bak ki fanatik Beşiktaşlı Kemal'in kızı koyu bir Galatasaraylı oluyor. Ya o tribün inatlaşması çok iyidir. Evet ama orada duralım istersen. Film bizi çok gri bir ahlaki alana sokuyor Fatoş büyüdüğünde. Sokak sokak gezip kurdukları bir cam kırma şebekesi var. Hani maça gidecek paraları yok diye 6 yaşındaki kız eline taşı alıp milletin camını indiriyor. Kemal de güya tesadüfen oradan geçen camcı rolüyle o camı takıp parayı alıyor. Açık konuşalım, babası kızıyla resmen dolandırıcılık yapıyor. Ortada suça teşvik var yani. Biz izleyici olarak bunu nasıl bu kadar sevimlileştirip alkışlayabiliyoruz sence? Yani ahlaki pusulamızın saptığı yer tam da burası aslında, haklısın. Ama izleyici bunu bir suç olarak kodlamıyor içten içe. Çünkü sistemin o ikisine hayatta kalmak için hiçbir meşru yol bırakmadığını çok iyi biliyor. Anladım, yani bir zorunluluk hali. Tabii. O camını kırdıkları evler kimin evleri peki? Sıcak, güvenli, tuzu kuru insanların evleri. Kemal ve Fatoş için bu, kapitalist sistemden kendi paylarına düşeni kendi kurallarıyla alma yöntemi bir nevi.
Robin Hood'luk gibi bir illüzyon yaratıyor film bize orada. Anlıyorum. Bir nevi yani sistem bize bakmıyorsa biz de sistemin camını kırarız falan gibi bir isyan durumu var. Bu parayla maça gittiklerinde ise aralarındaki o efsanevi tribün inatlaşması başlıyor. Beşiktaş gol yiyince 6 yaşındaki Fatoş babasıyla resmen alay ediyor ya. Aralarında bir küslük doğuyor ama saniyeler içinde Kemal fanatikliğini ezip geçerek re 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 Galatasaray cimbom bom diye bağırmaya başlıyor kızı için. Fatoş da babası için ya ya şa şa kara kartal çok yaşa diyor. Ya düşünsene o açılış sahnesinde aidiyeti için o küçücük bebeği susturan adam şimdi o bebek için kendi kimliğine en büyük aidiyetini çöpe atıyor. Çünkü artık yepyeni aidiyeti o çocuk. O stadyum sahnesi, sevginin gururu nasıl yerle bir ettiğinin resmen manifestosu gibidir. İnsan en katı inançlarını bile evladı söz konusu olduğunda nasıl esnetebiliyor, bunu çok net görüyoruz orada. Fakat film bu sıcaklığı bize verdikten hemen sonra çok sert bir tokat atıyor. Evet o vapur sahnesi. Aynen, o stadyumdaki neşe, vapurda işportacılık yaptıkları o sahneyle bıçak gibi kesiliyor. O sahne gerçekten benim de nefesimi kesiyor ya. Vapurda mal satıp parayı bölüşüyorlar. Bu senin, bu benim diye. Kemal arkadaşlarına takılıyor. Fatoş da parasını çorabına saklayıp eve tek başına dönüyor hani. Yolda karşısına onun yaşlarında 3 tane sokak çocuğu çıkıyor. Ve resmen haraç istiyorlar o çoraptaki parayı. Çok ağır bir sahne. Fatoş aslanlar gibi direniyor orada. Tekme atıyor, saç çekiyor, ısırıyor ama gücü yetmiyor haliyle. Çocuklar onu denize fırlatıyorlar. Bir anda komediden çıkıp yoksul sokak çocuklarının o hayatta kalma vahşetine düşüyoruz izlerken. Sokak acımasızdır çünkü. Yoksulluk, çocukluk falan dinlemez. O 3 çocuk da aslında kötü değil. Onlar da o sistemin en dibinde. Hayatta kalmak için güçlü olanın zayıfı ezdiği o orman kanunlarına uymak zorundalar sadece. Bu sahne bize o sevimli cam kırma oyunlarının dışında dış dünyanın ne kadar ölümcül bir yer olduğunu hatırlatıyor sert bir şekilde. Ölümcül kelimesi çok doğru bir tabir oldu. Çünkü o denize düşüşün faturası inanılmaz ağır oluyor. Kemal kahvede otururken resmen içine doğuyor adeta. Ben gideyim, ufaklık duman eder ortalığı falan deyip eve koşuyor. Bir bakıyor kızı, yorgan döşek, ateşler içinde titriyor. Hemen doktor çağırıyor. Doktor reçeteyi yazıyor ama asıl büyük kriz o an patlak veriyor. İlaçlar 6.100 lira tutuyor o zamanın parasıyla. Kemal'in cebinde de hiç o kadar para yok tabii. Kemal elini cebine atıyor, çıkan para sadece 2.450 lira. O aradaki fark, yoksulluğun insanın boğazını sıkan elleri gibi resmen. Mecburen gidip o kahvedeki herkesin kanını emen tefeciye yadigar köstekli saatini satıyor adam. Sırf ilacı alabilmek için. Tefeci detayı çok manidar orada bence. Yoksul bir insanın çaresiz kaldığında sistemin yasal kurumlarından falan değil, resmen sokağın o kan emicilerinden medet ummak zorunda kalışı vuruluyor yüzümüze. Kemal'in o saati satarkenki sessiz fedakarlığı, gerçek babalığın biyolojiyle falan değil, tamamen feragatla ilgili olduğunu bir kez daha kanıtlıyor bize. Fedakarlık sadece o saati satmakla da bitmiyor ki. Sabaha kadar gözünü kırpmadan sirkeli suyla kızının ateşini düşürmeye çalışıyor. Ve sabah 8'de Fatoş o masum sesiyle "Karnım acıktı baba" dediğinde Kemal inanılmaz bir reaksiyon gösteriyor. Ortada para yok, saat zaten satılmış ama gidip evin ortasına mangal kuruyor adam. 1 kilo kuzu pirzola ve dönemin lüks sembolü zengin meyvesi çikita muz alıyor. Ya evet, o menü çok efsanedir. Ya adama sormazlar mı? Daha dün ilacı tefeciye gidip aldın. Ne diye çorba kaynatıp parayı idareli kullanmıyorsun da zengin menüsü çekiyorsun kızına diye. Plan yapmak büyük bir lükstür. Kemal, kızının ölümün kıyısından dönmesini bir ziyafetle kutlayarak aslında ona gizliden gizliye "ben buradayım, seni her şeyden, yokluktan bile koruyabilirim" illüzyonunu sunuyor. O kuzu pirzola ve çikita muz, karın doyurmaktan öte, sınıf atlamanın, hani benim kızım en iyisine layıktır demenin görselleşmiş halidir o masada. Ne kadar güzel ifade ettin, gerçekten öyle. Ve tam o ziyafet sırasında o küçük odanın içine sığan inanılmaz büyük bir dayanışma görüyoruz. 3 arkadaşı içeri giriyor, sadece geçmiş olsun falan demiyorlar. Aralarında para toplayıp Kemal'in o tefeciye sattığı yadigar saatini kurtarıp geri getirmişler adama. O an yoksulluğun kendi içinde kurduğu o muazzam güvenlik ağını görüyorsun iliklerine kadar.
Toplumsal dayanışmanın en saf halidir o. Sermayenin, paranın yokluğunda o insanlar birbirlerine tutunarak hayatta kalıyorlar o sokaklarda. Ama dışarıdaki o büyük dünya o odanın içi kadar güvenli falan değil maalesef. İş ararken yaşadıkları o meşhur adres tarifi sahnesini hatırlayalım. Aşçıbaşı arayan zengin bir adam adres soruyor. Kemal 500 metre git, sağa gir, 200 yürü, sola sap 100 adım, sağa sap 300 adım falan diye adamın beynini yakıyor resmen. Adam da perişan oluyor dinlerken. Fatoş, niye adama bilmece gibi adres verdin deyince de o bulamasın biz bulalım da karnımız doysun diyor. Yine o hayatta kalma kurnazlığı devreye giriyor yani. Ama gittikleri o ev, bütün hikayenin düğümünün atıldığı yer çıkıyor. Fatoş'un biyolojik babası Naci Akman'ın evi orası. Ve daha da kötüsü, yıllar önce bebeği kayağa bırakan o da orada görüyorlar. Tesadüf gibi görünen ama aslında geçmişin hayaletlerinin onlara adım adım yaklaştığını gösteren inanılmaz bir sekans bence. Kader, o iki farklı dünyayı kaçınılmaz bir şekilde çarpışmaya hazırlıyor orada. Bu çarpışma yaklaşırken bizimkiler yine günü kurtarma peşinde tabii o sıralar. Cam kırma işi polis yüzünden yatınca nereden buldularsa zabıta kıyafeti giyiyorlar. Kemal o kılıkla şarküteriye giriyor. Hani kaliteyi anlamak için teftiş adı altında peynirden, salamdan, sosisten en az 2'şer dilim yutuyor koca koca. Tam bir Kemal Sunal klasiği yani. İnsan izlerken kopuyor. Ya o salamları atışı falan çok iyidir. Aynen. Ama eve döndüklerinde işin rengi tamamen değişiyor. Fapoş, ev sahibi Şaheser'in o şımarık oğlunu dövüyor. Şaheser'e diklenince de kadın bunları bir güzel kapının önüne koyuyor. Bir gecede yine sokaktalar anlayacağın. Fakat hayatın garip cilvesi, bu dibe vuruş onları bir anda zirveye taşıyor. Sokak performansı sayesinde değil mi? Evet evet, sokakta Kemal mızıka çalıyor, Fatoş oynuyor ve bir anda televizyonların, şöhretin kapıları ardına kadar açılıyor bunlara. Fakirlikten resmen zirveye tırmanıp paraya boğuluyorlar. İşte sana kapitalizmin en ironik yüzü. Sokaktayken yüzlerine bile bakılmayan bu ikili, eğlence sektörünün tüketilebilir bir metasına dönüştüklerinde bir anda çok değerli hale geliyorlar toplum gözünde. Ve bu sahte zenginlik asıl büyük felaketi çağırıyor aslında. Naci Akman olayı, Aynen. O biyolojik baba Naci Akman vicdanından falan değil, o kızı tamamen bir altın madeni olarak gördüğü için ortaya çıkıyor birden. Yıllar önce bir kayağa attığı o çöp, şimdi onun için devasa bir servet kaynağına dönüşmüş durumda. ve bu iğrenç zihniyet bizi o tüyler ürpertici mahkeme sahnesine götürüyor maalesef. Hakim o 6 yaşındaki kıza yaşını soruyor. Fatoş'un cevabı tüm filmin manifestosu gibi resmen. 60 yaşındayım diyor. Yaşadığım her yılı 10 yıl çile çekecek şekilde hesaplarsanız 6 kere 10 60. Hakim şu adam seni kaçırmış ne diyorsun dediğinde Fatoş bütün gerçeği aralarındaki o saf sevgiyi haykırıyor mahkemede. Çocuğun kurduğu o matematik var ya, yetişkinlerin adalet sisteminin ne kadar aciz kaldığının çok net bir göstergesi aslında. Hakim sadece kağıtlara, yasalara falan bakıyor, Fatoş ise yaşadığı o gerçek acıya ve sevgiye bakıyor. Ve Kemal, mahkemenin ortasında o can alıcı büyük soruyu soruyor herkese. Bir çocuğun babası onu doğar doğmaz sokağa atan mıdır, yoksa ona sahip çıkan mı babasıdır diyor. Fatoş koşup sarılıyor adamın boynuna ama sonuç, adalet dediğimiz o soğuk mekanizma, zenginliği ve kan bağını seçerek Fatoş'u biyolojik babasına veriyor. Fatoş'un o adamdan koparıldığı an, Kemal'in yüzündeki yıkım inanılmaz. Filmin başında o bebekten kurtulmak için akla karayı seçen adam, şimdi onsuz kaldığında canından can gitmiş gibi yıkılıyor. Çok haklısın. Arkadaşlarına falan gayet iyiyim, gitti kurtuldum falan diye bağırıyor ama içinin nasıl kan ağladığını biz ekran başında iliklerimize kadar hissediyoruz. Aynen öyle. İnkar, acının en üst formudur zaten. O kurtuldum çığlığı aslında çaresizliğin ta kendisi. Ancak hukukun kestiği bu yanlış hesabı yine o sevginin büyüklüğü bozuyor filmin sonunda. Kesinlikle. Filmin o yürekleri ağza getiren finalinde Fatoş o lüks sahte evin içinde nefes alamayıp bir inşaatın tepesine çıkıyor hani. Kendini boşluğa bırakmak istiyor çocuk. Aşağıda gerçek babası dahil herkes panik içindeyken Kemal hiç düşünmeden o inşaata tırmanıyor, ölümün kıyısından çekip alıyor kızını. O eylem artık babanın kim olduğunun kalplerde ve vicdanlarda tescillenmesi demek. Ve film de çok güzel bağlanıyor sonunda. Evet,
Hikayede Kemal'in yıllar önce o bebeği kayağa bırakan nikah masasına oturmasıyla mutlu sonuna kapanıyor. Bütün eksik parçalar birleşiyor. Ve bize düşünmek için muazzam bir felsefi miras bırakıyor bu hikaye aslında. Hayatımızda gerçekten benim dediğimiz şeyler kan bağıyla mı, tapularla mı, yasal kağıtlarla mı bizim oluyor? Yoksa uğrunda uykusuz kaldığımız gecelerle, başucunda beklerken döktüğümüz gözyaşlarıyla, o gösterdiğimiz devasa emekle mi? Neyin gerçekten bizim olduğunu belirleyen şey, ona ne kadar kendimizden verdiğimizdir bence. Ya bu o kadar felsefi ve derin bir soru ki hani kendi hayatlarına bakarak cevaplamaları için dinleyicilerimizin zihnine bırakmak istiyorum ben de bunu. Uykusuz geceler mi yoksa sadece biyoloji mi bizi biz yapan, bunu bir düşünsünler. Çok doğru bir nokta. Ufak bir hatırlatma yapalım kapatmadan önce. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Evet, yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca vesaire daha bir sürü seçeneğimiz vardır. Ayrıca bizim aktif ettiğimiz diller dışında otomatik çeviri özelliğiyle diğer diller, mesela Çince, İndonezce, Yunanca gibi diller de aktif, onu da söyleyelim. Kesinlikle YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. O zaman son sözlerimizle sizlere veda edelim yavaştan. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani X platformlarından takip etmeyi, oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Yorumlarınızda söz etmemizi istediğiniz yapımlar olursa onlara da bakarız ve sıradaki rota olarak onları belirleriz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.